Merhaba arkadaşlar. OLC TV'ye hoş geldiniz. Ben Olcay. NST tütün serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Dün NST 02 Yellow tütünümüzü test etmiştik. Fazla uzun olmasın diye diğer NST Touch Blue'yu da bu videoda tadımını yapacağız, testini yapacağız ve iki tütünü kıyaslayacağız arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuzdur beni izleyenler Camel Yellow tütün kullanıyordum. Bu NST 02 Yellow ondan birazcık daha iyi içimi ve tadı var arkadaşlar. O kadar kokusu da yok. Aroması da pek fazla yok. Rahatsız etmiyor sizi. Dışarıdan başka içmeyen kişiler de pek fazla rahatsız olmuyorlar. Onu söyleyeyim. Hani diğer açık tütünlerdeki olduğu gibi rahatsız edici bir kokusu yok. Onu belirteyim. Sonuçta bunlar işlenmiş tütünler ve işlendiği için de tabii ki öyle kokuları fazla dışarıya vermiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü işlenmemiş tütünde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece tarladan toplanıp kurutulup kıyılıyor ve o şekilde satışa sunuluyor arkadaşlar. Tabii bunlar işleniyor. İçerisine koruyucu maddelerdir, diğer bütün maddeler konduktan sonra paketleniyor ve o şekilde satışa sunuluyor. Evet, bugünkü isterseniz NST Touch Blue'nun hem açalım. İnce nasıl kıyılmış, ince mi kıyılmış, kalın mı kıyılmış, işte nemi nasıl, içildiği zaman dumanı nasıl, bizi rahatsız edecek bir aromaya sahip mi, kokuya sahip mi ve iki NST'yi de kıyaslayalım arkadaşlar. Hadi geçelim incelemesine. Evet, NST Touch Blue tütünümüz arkadaşlar. Evet. Bunda da yine diğer NST'de olduğu gibi şöyle filtre koyma yeri, depolama yeri diyelim var. Yine kilitli bir poşete sahip. Gördüğünüz gibi böyle kalıp gibi tütünler arkadaşlar. Hani siz de alırken böyle boşalmamış kalıp gibi tütünler seçin arkadaşlar. Biraz şöyle ayıklayarak alalım ve kokusuna bakalım, kıyımına bakalım. İki tütün de tütünün renkleri aynı arkadaşlar. Yine ince kıyım. İçerisinde pek fazla böyle iri parçalar, odunumsu şeyler yok. Parçalar yok. Kokusu fena değil. Pek fazla aromaya sahip değil. Ufak bir tütün kokusu geliyor. Haliyle. Ama hafif bir aroma var. Hani böyle ufaktan pro tadı gibi, pro tütünlerini bilirsiniz. Yani aromalı tütünleri, Kaptan Bilek gibi hafif bir kokusu var. Ama keyifli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ister elle sarabilirsiniz, ister böyle sarma tabakasıyla sarabilirsiniz. İsterseniz de ben de şöyle makaronlar var. O makaronları da kullanabilirsiniz. Sizin damak tadınıza göre arkadaşlar. Bendeki makaron Watson'ın gri olanı.
Ve yine Watson'ın şöyle mavi kağıdını kullanıyorum. Maxon'un da Long Slim filtresini kullanıyorum arkadaşlar. Bu filtreler adından da anlaşılacağı gibi uzun filtrelerdir arkadaşlar. Diğer küçük filtrelerden değil, uzun filtre. Bu uzun filtre hem sigaranın sonuna geldiği zaman şöyle daha önce dünkülerden sarmıştım ben. Şöyle tuttuğunuz zaman uzun kaldığı için dumanı sarartmaz. Tırnaklarınızı sarartmaz arkadaşlar. Ve en azından içtiğiniz zaman bu uzun filtrelerle daha az zehirlenmiş olursunuz. Zaten sigara içip zehirleniyoruz. En azından daha az zehirlenelim diye düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle ikisinden de saralım, test edelim. Ve sonra yine NST02 Yellow'la kıyaslamasını yapalım. Ve sonuçlarını ben de çok merak ediyorum. Bu tütünden hiç içmemiştim. Bakalım nasıl bir izlenim bırakacak bize arkadaşlar. Şöyle ben elle sarmasını daha çok seviyorum arkadaşlar. İlk saranlar için birazcık zor olabiliyor ama eliniz alıştıktan sonra gayet kolay ve keyifli arkadaşlar. İlk birini şöyle tütününüzü didikleyin. Arzu ettiğiniz miktarda koyuyorsunuz. İster çok ister az ama önemli olan filtrenin kalınlığını geçmemesi arkadaşlar. Geçtiği zaman birazcık bilmiyorum benim şekli hoşuma gitmiyor. Onun için de ben böyle videolarımda yaptığım zaman fazla koymuyorum. Şöyle birazcık yuvarladıktan sonra bunlar yapışkan kağıtlardır artık arkadaşlar. Yapışkan olduğu için daha kolay. Arap kağıtlarına göre şöyle kalem gibi çıkartıyorsunuz. Yanına da bir tane biz yine bu makaronlardan koyalım, yapalım. Çünkü makaronun sigarası, tütünü birazcık daha fazla oluyor. Devir ekonomi devri. Onun için ince slim sigaralar yaparken daha keyifli. İçme süresi de bitme süresi de aynı aşağı yukarı. Burada arkadaşlar sıkılık çok önemli. Tütünü ne kadar sıkı yaparsanız o kadar lezzetli olur sigaranız. Böyle doldurduktan sonra biraz böyle birbirine geçmesini ve oturmasını sağlıyoruz. Sonra makaronumuzu alıp o zımbırtıya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle dolmuş oluyor. Makaronlar ne kadar da çok sıkı yaparsanız hafif boşluk kalıyor. Çok fazla doldurursanız da içerken az hava aldığı için içimi zor oluyor. Bendeki makaron arkadaşlar mavi, pardon, makaron gri, kağıdım mavi. Kağıtların tatları da çok önemli. Şimdi içtiğiniz kağıdın kalitesine göre tütün de o şekilde tadı değişiyor. Ben uygun olsun diye mavisini kullanıyorum. Watson 5 TL.
Diğer OCB olsun, diğer Smox'lar var. Diğer birçok marka var tabii ki. OCB'den örnek verdiğimiz zaman yani onun küçüğünü 12-15 TL'ye alıyorsunuz 50'liğini. Yüzlüğünü de 20 ila 25 TL arasında aldığınız tütüncünüze göre değişir fiyatları. Belki daha uygun yerler de vardır, satan yerler de vardır tabi. Ben İstanbul için söylüyorum. Tabi her şey kirayla orantılıdır bu gibi şeyler. Ona göre satan kişi fiyatını yükseltir veya yani 1-2 lira daha az aşağı alabilirsiniz. Ama pek fazla da düşük olacağını sanmıyorum. İlk birinci bu. Şunları toparlayalım. Kalabalık yapmasın. Evet. Tütünlerimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Şöyle kenara çekelim. Biraz hafiften sanki döküntüsü var. Küçük. Ama o da gayet normal. Çünkü siz doldururken kırılıyor. Kırılınca ufalanıyor tabii ki. Evet. Şimdi el sarmamızı deneyelim. Bunda çok hafif bir, dediğim gibi tütünün kokusundan da belliydi arkadaşlar. Biraz hafif aromalı. Ama o kadar rahatsız edecek kadar değil tabii ki. İçimi rahat ve keyifli bir içimi var. Ama bence hafiften NST Touch Blue Yellow'a göre birazcık ağır gibi. Ama içimi güzel, fena değil. Camel Yellow'la kıyasladığım zaman birazcık daha ağır arkadaşlar. Sert bir tütünü var. Camel Yellow'a göre ama NST-02 Yellow'a göre de yine biraz ağır. Yine sarıp deneyeceğim şimdi. NST-02 Yellow'la kıyaslamasını da yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan sarmasına geçelim. Şöyle NST-02 Yellow. Açmışken bir de tütünlerini yan yana koyalım. Renklerini kıyaslamış oluruz. Şöyle bu Yellow, bu da Touch Blue. İkisi de renkleri aynı. İkisi de ince kıyım. Arkadaşlar bayağı bir ince kıyım. İnce kıyım olması güzel. Çünkü kalın kıyım olduğu zaman birbirinin içine geçmesi daha güçleşiyor. Evet, şimdi bir tane de Yellow saralım. Daha önce bu tütünleri içen arkadaşlar da yorumlarlarsa bu videoyu izledikleri zaman onların da deneyimlerini öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere ve daha çok kişilere ulaşmam için böylelikle bana da yardımcı olmuş olursunuz. Şöyle koyduktan sonra
Evet, bu da hazır. Şöyle. Evet, şimdi ilk birinci yaktığım sigara Touch Blue'ydu arkadaşlar. Sonrasından da Yellow NST Yellow tütünü sardım. Sonlarına yaklaşmasına karşın yine de içim sertliği aynı. Çünkü bazı tütünler sonlarına geldiği zaman sertleşirler. Yani daha ağır bir tütün haline gelirler ama bunda o şekilde yaşanmadı o olay. Duman da gayet yeterli arkadaşlar. Şimdi bir de Yellow'u yakalım. Benim Yellow daha hoşuma gitmişti dün. Dünkü bir önceki videomda çektiğim Yellow'du. Şimdi tekrardan Yellow'u yakalım. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı tütün, aynı özelliklere sahip gibi geldi bana. Ama tabii NST02 Yellow birazcık daha hafif diğer Touch Blue'ya göre. Tabii bu benim hissiyatım. Dediğim gibi içen arkadaşlar özellikle yazsınlar. Bu videoyu izleyenler. Ben de en azından bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz arkadaşlar. Tabii bu dediğim gibi sizin sardığınız kağıtla da alakalı. OCB dediğim gibi birazcık daha kalitelidir ama daha ücreti bizim kağıda göre 2-3 misli daha pahalıdır. Ama tabii onun da her pahalı olan şey gibi onun da kalitesi yüksek oluyor. Onunla da çok güzel eşleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Bir de ilk sardığımız şöyle makaronla deneyelim. Watson Gri'di bu. Bunların içi çeşit boyları var arkadaşlar. Bu makaronların. Bir ince makaron var, bir de kalın makaron var. Bendeki kalın makaron. İnce birazcık elde çok kaba duruyor gibi geliyor bana. İnce makaronlar birazcık daha kibar ve daha az tütün alır ve böylelikle de daha fazla sigara çıkarmış olursunuz tütününüzde. Öyle diyeyim. Bu tütünlerle aşağı yukarı içmeye bağlı olarak size aşağı yukarı 10 gün yeteceğini düşünüyorum. Yani bir 50 gramlık pakette en az bir 5 veya 6 paket sigara çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu dediğim gibi sizin koyduğunuz tütünle de alakalı. Ne kadar çok koyarsanız az dal çıkar. Ama yeterince kıvamında koyarsanız da 5-6 paket rahat çıkartabilirsiniz. Hani bir paketi de 2 gün içtiğimizi düşünelim. Tabii içmeye bağlı. Yani 8-10 gün size gidecektir. 35 TL artı kağıt ve filtre parası. Hesapladığımız zaman yani 10-12 liraya, pardon, 35, hani 50 liraya falan mal ediyorsunuz 10 günlük sigaranızı. Normal sigaralar zaten şu anda 30 TL'nin altında sigara yok ne yazık ki. Biz sigara tiryakileri de
Ekonomik baktığımız zaman, ekonomi bakımından 50 lira nerede? 10 günde bir paket isteniz 300 lira nerede? Hani siz bunu 50 değil de 70-80 yapın. Her halükarda yine daha az paraya aynı sigarayı içmiş oluyorsunuz. Hani tütün alışmakla alakalıdır arkadaşlar. Ama insan zorda kaldığı zaman her şeye alışıyor. Sigaramıza dönecek olursak tütünümüze, Watson Green'in kağıdı daha hafif içim sağlıyor. Onu belirteyim. Dünkü yaptığım Touch'ta bugün yaptığım Touch Blue'yla da bir önceki videoda çektiğim NST Yellow tütünüyle de ikisinde de aynı sonucu verdi. Gri daha hafif yapıyor sigarayı. Evet, videoyu da fazla uzatmayalım. Sizleri de sıkmayalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da böylelikle bitirelim. 2 tane NST tütününü inceledik. Bir tanesi NST Touch Blue, diğeri NST 02 Yellow. İkisinin arasında pek fazla tat farkı yok. Aromaları rahatsız edebilecek bir düzeyde değil. Çok fazla tütün aroması gelmiyor. Yani tütün kokusu gelmiyor ikisinde de. Ve ikisi de rahat, kolay içimli sigaralar arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşların bir an önce kanalıma abone olmasını rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada bildirim sesini açın arkadaşlar. Videoları çektiğim zaman size ulaşması için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.